Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben de sizlerin evinize hoş geldim, konuk oldum. Ben Beşire Bulut Nefes Sistemi tecrübeli koçu Özge Özkal Bayram. Nefes'le 2019 yılında tanıştım. Yaklaşık 5 yıldır nefes koçluğu yapıyorum. Nefes, bizim seanslarımızda uyguladığımız nefes, bilinçli bağlantılı dönüşümsel nefes diye bahsediyoruz biz bundan. Bilinçaltı nefesi daha çok. Yaklaşık 1 saat süren bir seansımız oluyor. Bunun 45 dakikasında karnımıza aldığımız bir nefes. Bu nefes bizim aslında doğuştan getirdiğimiz, doğuştan sahip olduğumuz karın nefesimiz. Çocukları olanlar ya da bebekleri gözlemleyenler bunu çok iyi bilirler. Genelde uyurken ya da günlük hayatında çocuklar nefes alıp verirken karınları iner ve şişer. Karnımız bizim iç dünyamız, bizim hayatımız ve karnımızda nefes olması çok önemli bizim için. Yani çok fazla aslında nefes tekniği diye bahsettiğimiz şey var. Hani 4 al, 8 tut, ver, hani yoga nefesinde bahsedilen çok fazla nefes tekniği var. Ama bizim seanslarda uyguladığımız nefes ağızdan aldığımız, uzanarak yaptığımız bir nefes. 45 dakikalık bir nefes ve aslında orada o 0-7 yaştaki bilinçaltımıza aldığımız kayıtlara döndüğümüz bir nefes. Seanslarımız şöyle oluyor. Öncelikle daha önce hiç nefesi deneyimlemiş ya da deneyimlememiş olsa bile biz bir nefesi anlatıyoruz. Nefes nedir? Ne işe yarar? Bize faydaları neler? Kimlere uygulanabilir? Kimlere uygulanamaz tarzında. Biz önce nefesi anlatıyoruz ve o 45 dakika boyunca kişi o matta yatarken ne yapması gerektiğinden bahsediyoruz biraz. Şöyle ki mata uzanıp arkamızda bir backjack'le dümdüz yatar pozisyonda değil de biraz dik pozisyonda uyguladığımız bir seansımız oluyor. Dizlerimiz bükülü, ellerimiz yanda, gözlerimiz tüm seans boyunca kapalı oluyor ve ağzımızdan nefes alıp veriyoruz. Biz kişiye dokunarak, bedeninin belli yerlerine dokunarak ve onları yönlendirerek afirmasyon ve aformasyon dediğimiz belli sorular ve cümlelerle onun nefesini düzenlemeye çalışıyoruz. 45 dakika boyunca karın nefesini almayı sağlıyoruz ve son 10-15 dakikalık kısımda da meditasyon kısmımız var. Aslında o kısım kişinin kendi iç dünyasına ve bilinçaltına girdiği bir kısım ve biz o 45 dakika boyunca o nefesini düzenleyerek o son 15 dakikaya hazırlamaya çalışıyoruz kişiye. Herkes aslında nefes seansına gelebilir. Biz genelde 12 yaştan sonra ve yaş sınırı olmaksızın 70-80 yaşındaki kişilere bile nefes seansı yapabiliyoruz. 12 yaşına kadar da çocukların nefes sistemi aslında ebeveynlerin nefes sistemiyle bağlantılı olduğu için genelde gelse bile hani biz öncelikle ebeveynlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Nefes seansına kişi neden geliyor? Şimdi şöyle diyebilir kişiler, hani biz zaten nefes almıyor muyuz? Hani bu hayatta normalde nefes almıyor muyuz? Tabii ki nefes alıyoruz. Nefes almamak demek ölmek demek yani. Bir nefesle bu hayata geliyoruz ve son nefesimizi vererek bu bedenden ayrılıyoruz. Ama bizim günlük hayatta aldığımız şey daha çok solunum. Yani biz ona solunum diyoruz, nefes demiyoruz. Bizim seansta aldığımız nefes solunum değil. Bir solunum değil. Yani bağlantılı ve dönüşümsel nefes ve tamamen duygularla bağlantılı. Kişi o seans sırasında matta aldığı nefes nasılsa günlük hayatı da aynen o şekilde oluyor. Nefesimiz hayatımıza tamamen aynı şekilde yansıyor. Karın nefesi çok azsa kişinin ya da almıyorsa ve daha çok aldığından daha çok veriyorsa bu kişiler genelde çok fedakar, almaktan çok vermeye eğilimli, kendini hep geri plana atmış, ailesi, çevresi ve arkadaşları için yaşayan kişiler oluyor. Çok fazla alıp az veriyorsam mesela bu kişiler de hep alıp içine alıp duyguları alıp sıkıntıları alıp bunları paylaşmayan, bunları boşaltamayan, veremeyen kişiler oluyor. Bunun bir sonu yok. Bu bir yolculuk. Doğumdan ölüme kadar biz bu yolculukta devam ediyoruz. Biz şöyle betimliyoruz. Biz bir soğan gibiyiz. Katman katman. Bir katmanımızı açıyoruz, alttan bir katman daha çıkıyor. Daha derin bir yerden kendinizi keşfediyorsunuz. Nefes aslında kişinin özünde nasıl birisi olduğunu ve kendini keşfetme yolculuğu. Ve bu hani devam ediyor. Bize hep soruyorlar, siz koç olmuşsunuz, artık hayatınızda hiçbir problem yaşamıyorsunuz, her şey çok mu mükemmel, çok mu güzel? Hayır, bizim kendi kişisel hayatımızda da sıkıntılar oluyor. Ama bunların içinden geçmeyi biliyoruz. Çünkü bunların tamamen duygulardan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Her şey aslında o 0-7 yaş içerisinde aldığımız duygulardan ve bilinçaltına aldığımız kayıtlardan, inançlardan dolayı oluşuyor. 0-7 yaşta bir olay yaşıyoruz, bunda bir düşünce geliştiriyoruz. Bu düşünce bizde bir duyguya sebep oluyor ve o duyguyla da bir davranışa ilerliyoruz.
Şöyle bir örnek verebilirim. Bir çocuk diyelim ki annesi bir iş yaparken, yemek yaparken annesiyle oyun oynamak istiyor. Annesiyle ilgilenmesini istiyor. Annesi o an diyor ki ona hani şu an işim var, şu an ilgilenemem. O çocuk o an orada bir kayıt alabiliyor. Bu yaşanmış bir örneğimiz. İkiz çocuklar annesi yemek yaparken anne bizimle oyun oynar mısın diyor. Anne diyor ki onlara şu an yemek yapıyorum daha sonra oynayalım. Çocuklardan birisi annem beni sevmiyor, benimle ilgilenmiyor diye bir kayıt oluşturuyor, inanç oluşturuyor. Değersiz hissediyor ve ona göre bir davranışla hayatını şekillendiriyor. Bir diğeri de annemin işi var, okey daha sonra deyip aynen devam ediyor. Bu işte o yaşadığımız olay sonrasında oluşturduğumuz düşünceyle bir duygu hissedip duygudan dolayı aldığımız kayıtlardan yaşıyoruz. 0-7 yaşında yaşadığımız duygularla aldığımız kayıtla şimdi geliyoruz 40 yaşına hala aynı kayıttan devam etmeye çalışıyoruz. Çocuk bilincimizle oluşturduğumuz inançları 40 yaşında da yetişkin bilincimizle yaşıyoruz ve diyoruz ki ne oluyor şu anda? Ben niye bunu yaşıyorum? O an bunun aslında daha önce aldığımız bir kayıt olduğunu fark ettiğimizde bunu değiştirebiliyoruz hayatımızda. Bunun bir zamanı yok açıkçası. Hani biz kişinin hayatında hep olsun istiyoruz ve bunu tavsiye ediyoruz. Yani ben de 5 yıldır koçum ve her fırsatta nefes alıyorum, nefese devam ediyorum. Çünkü her seansımız birbirinden bambaşka boyutlarda geçiyor. Daha önce bahsettiğim gibi madde aldığımız nefes nasılsa hayatımızda öyle olduğu için biz o maddeki nefesi düzenliyoruz. Bedenimiz kayıt tutar. Bedenimizin manyetik bir hafızası vardır enerji seviyesinde ve duygularımızın kaydı tutar. Ve bedenimizin bazı bölgelerine o duygu tıpkı bir etiket gibi atıyorum hani pamuklu 30 derecede yıkanır, işte renklilerle yıkamayın tarzında gibi o duygu da 5 duyumuzla çevremizde algılandığımız yerde bedenimize kayıt olur. Bedenimizin o belli bölgelerinde atıyorum işte korku kemeri dediğimiz bir yer vardır, sevgi dediğimiz bir yer vardır. Oralarda o duygular bir etiketiyle birlikte yerleşir. Bedenimizde de bu nefesin gittiği alanları tıpkı böyle bir ev bir lavabo gibi düşünebiliriz. O yaşadığımız duygularla o lavaboya bir şey atılıyor ve o tıkanıyor. Günlük hayatımızda da o çocukluğumuzda da yaşadığımız bir duyguyla o evyeye bir şey atılıyor ve orada tıkanıyor. Korktuğumuz zaman nasıl nefes alıyoruz mesela hiç dikkat ettiniz mi? Ya da sinirlendiğimiz zaman nasıl nefes alıyoruz? Nefes tepkimiz nasıl oluyor? Korktuğumuzda genelde mesela nefesimizi tutarız. Ya da mesela burnundan soluyorsun, bir sakin ol, nefes al deriz insanlara. O nefesimizi sakinleştirip düzenli hale getirdiğimizde aslında o duyguyu da düzenli hale getiriyoruz. Yaşamak istemediğimiz duygularda nefesimizi tutuyoruz. Çünkü nefesimiz yoksa biz yaşamıyoruz. Dolayısıyla o duyguyu da yaşamıyoruz. O duyguyu yaşamamak için nefesimizi tutuyoruz ve bu bedenimizin bahsettiğim noktalarında kayıt oluyor, blokajlar oluyor ve kilitleniyor. Bu duyguları sürekli yaşadığımızda artık bir süre sonra oradan nefes geçemez. O akışkan karın nefesimizi kaybetmiş hale geliyoruz. Seans sırasında biz o bölgelere dokunarak ve söylediğimiz afirmasyonlarla elimizin altından o bölgelere nefesin geçmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla o karın nefesini ve o bölgelere nefesin geçmesini sağlayarak nefesimizi düzenlemiş oluyoruz. Başka çalışmalardan entegre ettiğimiz çalışmalar var. Bizim ana çatımız nefes. Yani nefes olmadan, o nefesi düzenlemeden diğer çalışmaları çok etkili bulmuyoruz açıkçası ama diğer çalışmaları da biliyoruz. Eğitimlerini bahsettiğiniz gibi NLP, Access'in bir kısmı gibi çalışmaları alıp nefese entegre edebiliyoruz. Ya da katılımcılarımızın ihtiyacı olduğu kısımda nefes seansı öncesi ya da sonrasında birebir koçluk çalışmalarıyla o diğer çalışmaları entegre ederek, uygulayarak kişinin tam ve bütünsel iyileşme halini sağlamaya niyet ediyoruz açıkçası. Çünkü nefes zihinsel, fiziksel ve ruhsal anlamda bir iyileşme sağlıyor. Nefes, zihin, beden ve ruh arasındaki köprü. Beni izleyen herkes için öncelikle nefesleriyle tanışmaları ve kendileriyle tanışmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.